Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün Bursa Tarihi serisine devam ediyoruz. Bugün Yeşil'deyiz. Yeşil Türbe'yi ziyaret edeceğiz hep beraber. Hemen arkasında da Yeşil Cami var. Oradan birkaç görüntü alacağız sizler için. Berna bugün dedi ki Bursa tarihi ile ilgili ufak bir gezi yapalım. Bursa'nın meşhur yerlerini gezelim dedik. Evet. Tarihi noktalarını gezelim dedik. Çünkü çok ilgi var, talep var. Bizim de gözümüzden görmenizi istiyoruz. Şu an Yeşil Türbe'nin önündeyiz. Burası Osmanlı'nın önemli ilk tarihi eserlerinden bir yer. Çinisiyle çok meşhur. Çini sanatıyla ünlü. Sırf Çini sanatını görmek için de buraya gelebilirsiniz. İçerisinde de Sultan 1. Çelebi Mehmet yatıyor. Onun mezarı var, kabri var. Burası tamamen İznik'te getirilen Çinilerden yapılmış. Çok özel ve güzel bir Çini sanat eseriyle tasarlanmış. Hep birlikte gezip görelim. O zaman videoda görüşürüz. Kapı ahşap oyma sanatıyla yapılmış. Burada da hat sanatıyla yazılmış Arapça yazılar da var. Oymalar var, işlemeler var. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Yeşil'i gezdik, türbeyi gezdik şu anda. Bu gördüğünüz yerde şu anda Somuncu Baba Vakfı'na aktarılmış. Aslında burası Çelebi Han diye geçiyordu eskiden. Benim gençlik yıllarımda çok geldiğim bir kafe tarzı bir yerdi. Aynı zamanda daha sonralarında yanlış hatırlamıyorsam nargile salonu olarak hizmet vermeye başlamışlardı. Evet. Şimdi tamamen vakfa, Somuncu Baba Vakfı'na aktarılmış. Biz de yeni öğrendik. Bir de arka tarafta Hünkar Köşkü, ya Hünkar Köşkü mü deniyordu oraya? Yok, Hünkar Hünkar deniyor bu bölgeye. Hünkar'da da o alt kısımlarda bilardo Kafe salonları var. falan var. Yine lise dönemlerimde çok gelmiştim. Bursa kebabı da var orada, yiyebilirsiniz lezzetli. Evet. Burada hediyelik eşyacılar var. Bursa'ya ait hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Antika da yapıyor Gelmişken. sanırım. Evet, aynı zamanda antikacı galiba. Eski komodinler, İznik Çinileri falan da mobilyalar var. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Yeşil Çarşısı diye geçiyor buralar arkadaşlar. Bu gördüğünüz ahşap evlerin içerisinde çarşı oluşturulmuş. Bursa'ya ait birçok tarihi ürün satılıyor. İçeride çekim yapmak yasak olduğu için böyle dışarıdan size gösterebiliyoruz. Ayrıca buraya çok fazla turist geliyor. Yunanistan'dan çok geliyorlar özellikle. Bugün de çok gördük. Arap her zamanki gibi. Araplar, evet, zaten Araplar her Favorimiz. yerde var. Turistik bir bölge. Evet. Yeşil'de. Bu sıradan şimdi ilerleyeceğiz. Birazdan Irganlı Köprüsü'ne doğru gideceğiz. Burada gördüğünüz, size Muradiye'de de gösterdiğimiz daha önceki videolarımızı izlemişseniz adım adım attığımız her yerde sağlı sollu tarihi eser vardır. Evet. Muhakkak vardır. Şu karşınızda gördüğünüz tarihi bir camidir. Hemen altında türbeler vardır. Yani Bursa'ya, heykele ayak bastığınız andan itibaren aslında tarihe ayak basıyorsunuz demektir. Tarihle beraber güzel bir gezinti oluyor. Evet, çünkü burası Osmanlı'nın ilk kurulduğu şehir. O yüzden Osmanlı'ya dair her türlü kalıntı, eser, tarihi obje görebilirsiniz her noktadan. Evet. Şimdi Irganlı Köprüsü'ne gidelim. Evet, şu an Irganlı Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar. Burası dünyanın köprü üzerinde çarşı olarak inşa edilmiş nadir köprülerinden biri olarak geçiyor. Osmanlı zamanında yapılmış ve günümüze kadar gelmiş. Birkaç kere depremde yıkılmış, savaş sırasında Yunanlılar tarafından bombalanmış. Ama en son Büyükşehir Belediyesi 2004 yılında burayı restore ediyor. Yeniden kullanıma açıyor. Şu an bu köprü üzerinde sanat atölyeleri mevcut. Siz de gelip dersler alabilirsiniz zevkinize göre. Evet, ne dersler bileyim veriyor. becerinize göre. Çeşitli atölyeler var. Buralardan dersler alabilirsiniz. Evet, Mesela doğal ne taşlar var? falan da satıyorlar hatta. Sanat atölyesi var. Çini sanatı atölyesi var. Ney ve tespih sanatını da öğrenebilirsiniz.
gezebilirsiniz. Birçok çeşitli el sanatları atölyeleri mevcut. Siz de zevkinize göre hangisini tercih edersiniz onlardan eğitim alabilirsiniz. It's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from. Bunları da 75 yaşındaki bir nine yapıyormuş. Buradaki abla da alıp bunları küpeye, kolyeye çeviriyormuş. Evet arkadaşlar, burası da Osmanlı'nın ilk, hatta dünyanın ilk Evet, hayvan dünyanın. hastanesi. Gurabhane-i Laklakhane yani hayvan hastanesi demek. Dünyada ilk Osmanlı Devleti açıyor bu hayvan hastanesini. Burada genelde ilk açılma amacı Bursa çok fazla leylek göçü aldığı için yaralanan leylekleri burada tedavi ediyorlar. O şekilde kuruluyor. Osmanlı döneminde hayvanlara çok fazla önem varmış, değer varmış. Sokaktaki hayvanların Türkiye'de çok olmasının sebebi buradan geliyor. Şu an tabii çok fazla hayvanlara bakamasak da, zulmetsek de aslında bakıp sahip çıkmamız gerektiğini buradan daha iyi anlamamız gerekiyor. Just two hearts running wild, never sleep, never stop, every shot from the top. Burası da tarihi mahzen arkadaşlar. Burası ahır ve depolama alanı olarak da kullanılıyormuş. Yapısı hiç bozulmamış. Günümüze kadar gelmiş. We're gonna be two hearts running wild. Arkadaşlar şu anda Setbaşı Köprüsü'nün altından akan dere yatağındayız. Suyun olduğu kısımdayız. Ganlı Köprüsü'nün altında kalıyor bu mahzen dediğimiz yer. Şimdi bir kahve içmek için durduk burada. Daha sonra geziye devam edeceğiz. Hava kararmazsa Kozan planımız var. Bir de Setbaşı Köprüsü ile ilgili eskiden bir deyim vardı. Yani insanlar mesela bunaldığı zaman şey derdi. Ulan şimdi gidip kendimi Setbaşı Köprüsü'nden açacağım diye bir tabir kullanırlardı. Bu tabir de zamanında, dönemde, yani benim gençlik yıllarımı 90'lı yıllarda tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Çok fazla intihar girişiminde bulunan insanlar vardı. Halbuki vah bir yükseklik değil. Muhtemelen ölmez, sakat kalırsın yani oradan düşersen. Bir de suya düşersin. Bir de suya. Su şiddetli akıyorsa sürükler seni biraz. Yani. Ama az akıyorsa kafa üstü çeker. Yani ölmeme ihtimalin sakat kalma ihtimalinden daha düşük yani. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top. Arkadaşlar sokaktaki hayvanlara sahip çıkalım. Yem de vermeyi unutmayın. Arkadaşlar burası bisiklet yeri. Burada bisikletleri tamir ediyorlar. Tamamen yanlış bir bilgi. Arkadaşlar şimdi biz Irganlı Köprüsü'nden çıktık şu anda. Bursa'nın ara sokaklarından çarşıya doğru ilerliyoruz. Yine bir çeşme gördüğünüz gibi. Niye devamlı suyu gösteriyorum? Göstermemin sebebi gittiğim birçok şehirde bu tarz olaylara pek rastlanmıyor. Hatta doğu taraflarından veya Anadolu bölgesinden gelen insanlar da çok şaşırıyorlar. Yani diyorlar Bursa'da ne çok çeşme var diyorlar. Ona mütakip söylediğim bir şey aslında bu benim. Yoksa biz Bursa'da alışkınız bu tarz çeşmeleri görmeye. Evet, burası da minyatür insanlar için bir dükkan. Hobbitler. Selamünaleyküm. Yine Bursa'nın ara sokaklarında antikacılar. Çok güzel televizyonlar var. Şu televizyonlardan bir tane alıp içine akvaryum yapmak istiyorum ben. Öyle bir fantezim var. Evet. Çanakkale Savaşı'ndan kalan neymiş? Tüfek Çanakkale Savaşı'ndan kalmış. Alttaki. Vay be. Eski kameralardan görüyor musunuz? Zübeyir, sana çok yakıştı kameramanlık. Evet. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Bu tarz şeyler almaya bayılıyorum ya. Ne kadar kibar. 2 yudumluk. Alo 1 2 3. Evet, Bursa'da kestanesiyle ünlü arkadaşlar. Malum kestane Zübeyir de çok mevsimindeyiz. seviyor. O yüzden şu an Zübeyir'i alıyoruz. Burası BKM, Bursa'nın meşhur büyük kitapçılarından. Bursa heykelin alt geçitleri de meşhurdur. Alt geçitten geçip karşıya geçiyoruz. Hatta bununla ilgili bir paradoks bile var Bursa'da. Bu girdiğimiz alt geçitin
8 tane hatta 9 tane çıkışı var. Bursalılar şunu tartışır genelde. Heykel tarafı, tiyatro tarafından çıktığımızda karşıya nasıl geçeriz gibi bilmeyenler için söylüyorum yani Bursa'da. Şu anda o alt geçidin içine girdik. Evet, Berna yine her zamanki gibi. Şimdi buradan sağdan da çıkış var, soldan da çıkış var. Yine alta Sönmezhisar'a çıkış var. Bu tarafta da yine soldan çıkış var, yukarıdan çıkış var, sağdan çıkış var gibi düşünebilirsiniz. Birçok yerden çıkışı var. Hepsi tabii farklı noktalara çıkıyor. Burada daha çok ayakkabıcılar var. Çekime çıktık ama alışveriş yapar gibi geziniyor. Bütün Zübeyir'e göre bakmadığı karbotu. dükkan yok şu anda. Bütün dükkanlara tek tek bakıyor. Kadınsal bir özellik görünce dayanamıyorum. Biz şu anda Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu kısmından çıkış yaptık. Geçtiğimiz yeri de göster abla karşıda. BKM Sönmezhisar'ın olduğu kısımdan girdik. Alt geçitten buradan çıktık. Doğru yerden çıktık yani. Meşhur heykelimiz bu. Hadi Mustafa Kemal anneciğim. Atatürk'ün heykeli. Şu an tam olarak heykeldeyiz. Saat Kulesi karşımızda. Bursa'nın simgelerinden biridir. İpek böceğimiz geçiyor. Şu anda Vakıfbank'ın önündeyiz, heykel meydanında. Vakıfbank'ın karşı tarafı Kafkas'tır. Kafkas benim lise dönemimde daha çok lakabı şuydu, ekilenler yeri. Randevu verip gelmeyenler. Evet, Ya da ilk genelde buluşma da Bursa'da olabilir. evet ilk buluşma yapıyorlarsa insanlar genelde şurada Kafkas'ın önünde şu anda Evet. taşınmışlar. Burada toplanırlar. Ekilenler yeri denme sebebi ilk buluşma olduğu için. Genelde ilk buluşmaya bazen gelmedikleri için, kişiler birbirlerini ektikleri için burası daha çok ekilenler yeri lakabını taşımıştır. Yine burası da çarşıya iner bu yolda. Yine tarihi bir yoldur. Camisi vesairesi birçok yer var. Dediğim gibi Bursa'da adım attığımız yer tarih aslında. Şu an meşhur Bursa kebapçısının önünden geçiyoruz ve burada her zaman bu şekilde kuyruk oluyor. Evet, burası da sarma tatlısını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Meşhur İskendercisi. Biz daha önce birkaç kere yedik. Yani aşırı böyle lezzetli bir tat var diyemeyiz değil mi Hüseyin? Evet, Bu kesinlikle. kuyruğa değer mi bilmiyorum yani. Şöyle söyleyeyim size. Bursa'da çok daha iyi İskender kebap yiyebileceğiniz yerler var. Evet. Onları da daha sonra çekeriz zaten sizler için. Arkadaşlar burası da Teyyare Kültür Merkezi. Birçok etkinliğin yapıldığı yer Bursa'da yine. Tiyatrosundan Türk Sanat Müziği etkinliklerine birçok etkinliğin yapıldığı bir yer. Farklı sanatçıların eserleri her daim burada sergileniyor. Evet arkadaşlar, burası da Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binası. Büyükşehir Belediyesi kullanıyor. Burası çarşının tam göbeği. Aşağıda Tuz Pazarı var. Bu tarafta Çiçekçiler ve Köylü Pazarı var. Bu yolda Ulu Cami'ye doğru gidiyor. Biz Kozağan'a, İç Kozağan tarafından şu an gireceğiz. Burası da Orhan Gazi Camii. Yine tarihi bir cami. Buranın mesela İskender'i az önceki gördüğümüz heykeldeki mavi dükkandan daha lezzetli. Evet, kesinlikle tavsiye ederim bak. Buranın mesela tavsiye İskender'ini bir ederiz. kere yiyin. Şu an burada lezzetli bir Bursa İskender'i hazırlanıyor. Odun ateşinde. Orası burası yani. O İskender kebabı yiyecekseniz Bursa Evet. kebabını. Orası burası gerçekten. Şöyle çadır var bunlardan. Hemen aşağı döndüğünüz zaman alt yola İç Kozağan'ın girişinin bulunduğu alanda. Buradan İç Kozağan'a giriyoruz. Geçen Bursa'da çok şiddetli lodoslar olmuştu. Burada 700 yıllık bir tarihi çınar yıkıldı. Yani hepimiz çok üzüldük. Çünkü bir daha onun geri gelmesi demek 700 yıl demek yani. Şurada gövdesi kalmış sadece. Burada şaşalı kahve sunumlarınızı içebilirsiniz. Evet, İç Kozağan'dan şu an Kozağan'ın yani merkezine diyeyim. Kozağan merkezine buradan çıkış yapıyoruz bu şekilde. Şu gördüğünüz kubbe şeklinde olan yer küçük bir cami. Küçük bir mescit de diyebiliriz, namaz kılma alanı. Etrafında kafeler mevcut ve dükkanlar da var. İşlerinde daha çok ipekten üretilen ürünler, şallar, başörtüleri, panço tarzında kıyafetler mevcut. Hediyelik eşyalar falan satılıyor. İçerisinde tarihi anıt olarak geçen birçok çınar ağacı da mevcut. Şu gördüğünüz yerden fincanınızı seçip kahvenizi içebiliyorsunuz. Salep de içebilirsiniz, sıcak ve taze. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. Zübeyir! Bizi arıyorlar. Gelsene göstersene şunları. Hüseyin! Gel. Eski haberleşmeyi kullanıyoruz bağırarak.
Evet arkadaşlar, tarihi Kozağan'dayız. Bursa'nın önemli sembollerinden birindeyiz. Bursa'nın yerlisi olmak üzere Bursa'ya karşıya gelen birçok kişi bu hana gelip çayını kahvesini içiyor. Osmanlı döneminde yapılmış birçok handan bir tanesi. Ama burası ipekçilikle meşhur, yani ticaret yolu üzerinde yapıldığı için burada gelip konaklayıp daha sonra yoluna devam etmiş. İpek ticaretiyle uğraşan kişiler. Bursa ipeğiyle meşhur olduğu için ipekten yapılmış birçok ürüne ait satış yapan dükkanlar mevcut Kozağan'ın üst katında. Bu mağazaları hep birlikte gezelim şimdi. Ne tarz ürünler satılıyor görelim. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be. Kozağan'ın eski resimlerinden bir tanesi. 90-80 dönemi olabilir. Buradan da çıkış noktası var Kozağan'ın üst katına. Buradan indiğimizde Uzun Çarşı'ya doğru iniyoruz. Buradan gittiğimizde hamur içine giriyoruz. Evet gençler, ne içiyorsunuz? Çay içiyoruz. Sıcak çikolata ve çay. O sobamız da var. Sıcak mı Hüseyin burası? Zübeyir, ısındın mı? Sıcak mı burası? Evet. Sıcak çikolatanı da almışsın. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün de yine tarihi Bursa'mızın serisini devam ettirerek Yeşil'den başlayarak Irganlı Köprüsü ve sonra Kozağan'ı sizlere gösterdik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Two hearts running wild. We're gonna